Selamlar herkese, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir oyun kanalı nasıl gelişir, nasıl hızlıca yükselir bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. YouTube'un Türkiye'de ilk popüler olmaya başladığı yıllarda zaten YouTube'u çoğu insan oyun videoları için izliyordu. Yani oyun videoları aslında YouTube'un bel kemiği diyebiliriz. En azından Türkiye için. Ve son zamanlarda tekrardan oyun kategorisi izlenmeye başladı. Özellikle de mobil oyun kısmında. Mobil oyun videoları gerçekten çoğu insan tarafından izleniyor ve gerçekten çok seviliyor. Ve bu videoda aslında bir oyun kanalı nasıl gelişir bunu anlatacağım. Bu hem mobil oyunlar için hem de normal bilgisayar oyunları için geçerli. İlk olarak arkadaşlar bir oyun kanalı açmak istiyorsanız kesinlikle aktif olmalısınız. Yani gerçekten her gün video üretmeli ve izleyicilerinizle sürekli iletişim halinde kalmalısınız. Kesinlikle bir oyun kanalında en önemli şey üretkenlik. Siz izleyicilerinizle her gün yeni bir video paylaşmalısınız kesinlikle. Eğer diyorsanız ki ben her gün video yükleyemem, o zaman yapmanız gereken 2 günde bir video yüklemek. Daha fazlasıysa maalesef gerçekten kabul edilemez arkadaşlar. 3 günde bir video atmanız bir oyun kanalına gerçekten kanalınızın çok yavaş gelişeceğine bir işarettir. Şu anda çok fazla aboneye, çok fazla izlenmeye sahip oyun kanallarına bile bakacak olursanız onlar bile videolarının maksimum 2 gün aksatıyorlar. Yani 2 günde bir video yüklüyorlar ki büyük bir çoğunluğu her gün video yüklüyorlar. Bunun sebebi oyun kitlesinin aslında biraz değişken olması arkadaşlar. Oyun kitlesi aslında genellikle kanalları kişiden dolayı takip etmezler. Oyun videolarından dolayı takip ederler. Bu yüzden hafif bir aksatmada, aktifliği düşürmede gerçekten izlenmeleriniz düşecektir ve bu da size tabii ki kötü etki edecektir. Bu yüzden kesinlikle her gün video atmalı ve hızlıca gelişmeye bakmalısınız. İkinci olarak arkadaşlar yapmanız gereken şey canlı yayınlar ve topluluk gönderileriyle kitlenizle iletişim halinde kalmak. Kesinlikle sizlere her gün canlı yayın açmayı tavsiye etmiyorum. YouTube bunun için elverişli bir uygulama değil kesinlikle. Tabii ki YouTube'da canlı yayın açmak çok basit. Gerçekten açıp kitle elde edebilirsiniz. Ama her gün canlı yayın açmak da YouTube'da gerçekten çok mantıklı değil. Ama en azından haftada 1-2 kere canlı yayın açarak kitlenizle iletişim halinde kalmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Bir video çekimiyle bir canlı yayın gerçekten bir değil arkadaşlar. Bir canlı yayında kitlenizle direkt iletişim halinde olacağınız için kitlenizle çok daha rahat bağ kurabilirsiniz ve bu bağ sizin videolarınızın izlenmesinde de işinize kesinlikle yarayacaktır. Topluluk gönderileriyle de aynı şekilde kitlenizi sürekli aktif tutmalısınız. Mesela az önce bahsettiğim 2 günde bir video olayı, 2 günde bir video atıyorsanız en azından boş bıraktığınız bir günde bir topluluk gönderisiyle kitlenizle iletişim halinde kalmalısınız kesinlikle. Aynı zamanda canlı yayınlarla birlikte insanların kanalınıza üye olmasını da sağlayabilirsiniz. Katıl butonunuz da zaten 1000 abonede açılacaktır. Oyun kanalları için bu konuda bir ayrıcalık tanınıyor. 1000 aboneye geldiğinizde katıl butonunuz açılıyor ve böylece siz canlı yayınlarda da insanları katıla da teşvik edersiniz ve böylece oradan da bir miktar para kazanabilirsiniz, gelir elde edebilirsiniz. Üçüncü olarak arkadaşlar sizin davranışlarınız geliyor. Bir oyun kanalı açacaksanız arkadaşlar sizin karşınızda aslında 2 seçenek var. Ya videolarınız çok enerjik ve eğlenceli olacak, böylece insanlar videolarınızı uzun süre izleyecekler veya siz o oyunu çok iyi oynayacaksınız. Oyun kanallarında temel kural aslında budur arkadaşlar. Tabii ki ikisini birden başarabiliyorsanız çok daha hızlı ilerlersiniz ama mutlaka bu ikisinden birini yapmalısınız. Ya çok enerjik olarak o insanları videoyu izleteceksiniz. Yani siz ne kadar eğlenceli olursanız insanlar da videolarınızı izlerken o kadar eğlenecektir ve böylece videonuzda kalmaya devam edeceklerdir. Ya da çok iyi oynayacaksınız. Böylece insanlar sizin o oyunu oynayışınızı izleyecekler. Yani siz insanlara onların oynadığından farklı şeyler vaat etmelisiniz. İnsanlar aynı kendisi gibi oynayan bir insanı izlemek istemezler. Ama siz eğer eğlenceli bir kişiliğe sahipseniz sırf o videoda eğleneceği için videonuzu izlerler. Veya siz çok iyi bir oyuncuysanız, siz çok iyi oyunu oynadığınız için kendisi belki o kadar iyi oynayamadığı için sizin oyunda örnek veriyorum yaptığınız vuruşları, araç sürüşünüzü veya o oyun içinde yaptığınız herhangi bir şeyi kendisinden daha iyi yaptığınız için onu izlemek ister. Zaten bir oyuncu gerçekten iyi oynuyorsa o oyunu kim olursa olsun bunu izlerken keyif alır. Yani burada dediğim gibi 2 seçeneğiniz
var aslında. Ya çok iyi oynayacaksınız ya da eğlenceli bir video çıkaracaksınız. Dördüncü olarak doğru içerik seçimi var arkadaşlar. Bir oyun kanalı açacaksanız hangi oyunun videosunu çekeceğinizi iyi belirlemelisiniz. Revaçta olan, izlenen oyunlar hakkında videolar çekmelisiniz eğer gelişmek istiyorsanız. Bu işi tamamen hobi amaçlı yapıyorsanız zaten yapmanız gereken çok da bir şey yok. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Hangi oyunun videosunu çekmek istiyorsanız o oyunun videosunu çekin. Ama eğer gelişmek, YouTube'la bir yerlere gelmek istiyorsanız yapmanız gereken revaçta olan oyunların videosunu çekmek. Hatta ve hatta mümkünse bir oyun üzerinde ilerlemek. Bu oyunları zaten sizler de biliyorsunuz ama ben de örnek vermek istiyorum. Brawl Stars, PUBG Mobile, Valorant gibi oyunlar şu anda gerçekten revaçta oyunlar arkadaşlar ve bu oyunlar hakkında açacağınız kanallar gerçekten diğer oyunlara göre daha fazla izlenecektir ve aynı zamanda bu oyunlardan birini çekmeye başladığınızda da aktif içerik ürettiğinizde ve doğru içerik ürettiğinizde insanların ilgisini çekebilecek ve YouTube kanalınızı büyütebileceksiniz. Yani burada içerik seçimini doğru yapmanız gerçekten çok önemli. Doğru oyunu doğru zamanda çekmelisiniz ki zamanı geldiğinde de eğer o oyunun izlenmeleri düştüyse, insanlar artık o oyunu oynamıyorsa ve izlemiyorsa sizin de yapmanız gereken hızlı bir değişim. Yani o sıra hangi oyun popüler olursa yavaş yavaş o oyuna doğru kanalınızı geçirmelisiniz ki böyle çok fazla kanal gördüm. Zamanında bir oyuna odaklanmış ve o oyun hakkında video çeken, daha sonra o oyun popülerliğini yitirdikten sonra kanalının dibe çöktüğü çok fazla insan gördüm. Yani bu yüzden doğru zamanda doğru adımları atarak içeriğinizi gündeme göre değiştirmelisiniz. Maalesef ki oyun kanallarının da böyle bir dezavantajı var. Ama siz bu akıma ayak uydurursanız kesinlikle çok iyi yerlere geleceksiniz. Bir sonraki kısımda sizlere anlatacaklarımı dinlemeden önce kanalınızın en azından belirli bir kitleye ulaşmış olması gerçekten çok önemli. Bu yüzden sizlere tavsiyem bu kısımdakileri uygulamadan önce kanalınızı en azından 1000 abone, 2000 abone gibi rakamlara ulaştırmış olmanız, belirli seviyeye geldikten sonra bu tavsiyeyi uygulamanız sizlere tavsiyemdir. Beşinci ve son olarak arkadaşlar sizlere bir nevi bir tavsiyem var aslında. Sizler de oyun videolarını görüyorsunuzdur ve bu videolarda ilginizi çeken şey aslında oyun videosu çeken insanların o oyun için yaptığı harcamalardır. Maalesef burada biraz maddi anlamda işin içine giriyoruz. Her oyunun kendine ait bir para birimi vardır ve bu para birimiyle oyunda sandıklar, ödüller alabilirsiniz. Çoğu oyunda bu mevcuttur ve oyun videolarının izlenme sebeplerinden en önemlisi de budur aslında. Her videonuzda olmasa da bazı videolarınızda o oyun içinde sandıklar açarsanız, o oyuna biraz da olsa yatırım yaparsanız ve bunları da tabii ki video başlığınızda ve küçük resminizde yer verirseniz videolarınız daha fazla izlenecektir. Şu anda revaçta olan mobil oyunlarda para birimleri nasıl tam anlamıyla bilmiyorum ama o oyunun para birimi neyse o para birimini oyuna yükleyip daha sonra o oyun içinde bir şeyler satın alıp insanlara bunu da göstermelisiniz ve böylece videolarınızın başlığında bunu geçireceğiniz için insanlar o videolara daha fazla tıklayacaktır ve böylece YouTube kanalınız çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Maalesef ki işin maddi boyutu da burada devreye giriyor. Ki siz YouTube kanalınızdan para kazanmaya başladığınızda bu maddi olay sizi çok da sıkmayacaktır. Çünkü YouTube kanalınızdan gelen gelirin bir kısmını aslında yine YouTube kanalınıza yatırım olarak eklemiş olacaksınız. Aynı zamanda bunlarla birlikte güncellemelere de ayak uydurmalısınız. Örnek veriyorum, oyuna yeni bir karakter geldiyse, oyuna yeni bir güncelleme, yeni bir harita geldiyse bunun hakkında videolar çekerek de gündeme ayak uydurmalısınız ve böylece daha hızlı gelişebileceksiniz ve o videolarınız güncel olduğundan dolayı çok daha kolay öne çıkabilir ve böylece YouTube kanalınızda çok daha hızlı gelişebilir. Bu videomuz bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Oyun kanalınız varsa gelişmeniz gerçekten hem zor hem de kolay ama bu dediklerime dikkat ederseniz gerçekten hızlıca gelişebilirsiniz. Tabii ki rekabetin bol olduğu bir ortam ama sizin tek yapmanız gereken aslında diğer insanlardan farklı bir şeyler yapmak. Diğer insanlardan bir farkınız olursa insanlar da sizi kesinlikle izleyeceklerdir. Bu videomuz burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.